Sevgili dostlar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den hepinize selamlar. Bugün hem Türkiye hem de dünya YouTube'unda yapılmamış bir içerikle karşınızdayım. Azerbaycan'ı trenle, yani onların deyimiyle Katar'la 72 saat boyunca turlayacağım. Bana destek olan Azerbaycan Demiryolları'na da sonsuz teşekkür ediyorum. Bu videoda onlar ulaşım sponsoru olmayı kabul ettiler. Bakü'den kalkan trenle ilk olarak Azerbaycan'ın en kuzey toprağı olan Balaken'e indim. Burası Gürcistan ve Rusya ile sınır paylaşan küçük ve kendi halinde bir şehir. Bölgesel olarak Balaken bu noktada farklı ülkelerle kesişen bir bölge ve bu yüzden stratejik anlamda oldukça önemli. Bu tarafa doğru döndüğümüzde de Gürcistan'ın bölgeleri kalıyor. Yani şöyle ifade etmek gerekirse, ben buradayım, arkamda Gürcistan'ı görüyorsunuz. Ben buradayım, arkamda Rusya'yı görüyorsunuz. Gerçeği söylemek gerekirse Sovyetler Birliği döneminde bu sınırların bir önemi yoktu. Burada yaşayan insanlar dilediği gibi Gürcistan veya Rusya tarafına geçebiliyordu. Çünkü hepsi aslında aynı ülkenin vatandaşıydı. Birkaç sene öncesine kadar da insanlar özgürce sınırları geçebiliyordu. Fakat Azerbaycan pandemi döneminde diğer ülkelerle olan kara sınırlarını kapattı. Şu anda sadece Nahçıvan Türkiye kara sınırı açık. Bu nedenle Gürcistan ya da Rusya tarafına geçemedik. Konuya geri dönecek olursam, sizi Sovyet dönemini görmüş olan İsa amcamla tanıştırmak isterim. Şimdi Rus sınırına, Gürcistan sınırına yukarıda Balaken tarafında size anlattım zaten arkadaşlar, ama çok değerli bir büyüğüm amcamız var yanımızda. Mesela İsa amca, eskiden bir sınır var mıydı? Karşıya gidip gelmek nasıldı? Sərhəd yox idi. Sınır yoktu. Bəli. Herhangi bir Keçirdik. pasaporta gerek var mıydı mesela? Yox idi. Keçirdik. İstir Dağıstan tərəfə, istir Gürcüstan tərəfə keçirdik. Lazım olanı alırdıq, gətirirdik. Rahat idi, çox rahat idi. İndi bu saat çətinləşibdi də. İndi tam o nəyi var? Şimdi gümrüklerden zaten geçilmiyor sınırlarda. Ha, bəli, keçilmir. Sen bireysel olarak şahsın, özün Hə. ticaret yapmak istese sınırlara gidiş geliş olmadığı için nasıl işliyor? Ticaret yapılabiliyor mu? Yox. Ama Bacarmırıq. eski zamanda yapabiliyordunuz. Eski zamanda başarırdıq, hər şeyi eləyə bilirdik, alırdıq, gətirirdik. Ailəmiz üçün. Peki sence o zamanda hayat nasıldı? O zaman da həyat deyəndə belə də, indi bizdə işimiz var idi, tütün əkirdik. İpək qurdu deyirlər, ipək qurdu. Baxırdıq onu, barama hazırlayırdıq. Kolxoz var idi. İndi kolxoz yox, savxoz yox. Hər şey özəl. Özel. Hərə özü üçün işləyir. Kim nə işi bacarır onu işləyir. Rahat yaşayırıq da. Tək sınırı o tərəfə keçməmək deyil ki, hər şey burada da var, orada da var. Qiymətlər də Allah'a şükür normaldır. Hansı tərəfdə də olsa. Başka bir şey ne diyebilirim? Lafın özü, kısaca Balaken'den bahsetmem gerekirse, burası birçok halkın iç içe yaşadığı bir sınır şehri. Burada yaşayan halkları anlattığım daha detaylı bir videoyu izlemek isterseniz bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz bölgeye ait yöresel kahvaltıyı yaptıktan sonra bir sonraki şehrimiz olan Ka'a yolculuk yaptım. Azerbaycan turumuzun ikinci şehrindeyiz şu anda arkadaşlar. Kağ şehrine geldik. İllisu'dayız. Arkamda güzel bir nehir var. Normalde yay sezonunda, ya onların deyimine göre, bizim deyimimize göre de yaz sezonunda burası bayağı aktif, popüler bir yer. Şu anda tabii ki sezonu değil. Benim çok dikkatimi çeken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkamda belki sesi duyuyorsunuzdur. Normalde bu güzergah haritada tamamen sulak yer olarak gösteriliyor, göl olarak gösteriliyor. Ama şu an çok az bir akıntı olsa da burası hala önemli bir yer. Geldiğinizde burayı görmenizi isterim. Ulu Köprü olarak biliniyor. Ka hem doğası hem de köklü tarihiyle gerçekten görülmeye değer şehirlerden bir tanesi. Öyle ki Kah bölgesi antik dönemde Kafkasya Albanya Krallığı'nın bir parçasıydı. Albanya ismini görünce kafanız karışmasın. Bu ülke günümüzdeki Arnavutluk'tan çok başka bir halk ve devletti. İlerleyen günlerde bu konuyla alakalı videoda hazırlayacağım.
Fakat basitçe ifade etmem gerekirse Kafkasya Albanyası olarak bilinen bu bölge Doğu Kafkasya'da yer alan ve bugünkü Azerbaycan, Gürcistan ve Dağıstan'ı içine alan bir krallıktı. Bölgede yaşayan Albanlar yerel Kafkas kabilelerinden oluşuyordu. Zaten buradaki halk daha sonra Hristiyanlığı kabul eden ilk Kafkas topluluklarından birisi oldu. Böylece Hristiyanlık 4. yüzyılda Kafkasya Albanya Krallığı'nın resmi dinine dönüştü. Şunu da ifade etmem gerekir ki Alban Kilisesi, Ermeni ve Gürcü kiliselerinden ayrı bir Hristiyan topluluğuydu. Dolayısıyla bu coğrafyada sıklıkla kilise görebilirsiniz. Ancak 7. yüzyıldan itibaren gerçekleşen Arap akınları neticesinde bölgede İslamiyet de yayılmaya başlamıştı. Yerel saatte 2'yi falan gösteriyor. Yolculuğumuzun önemli bir bölümünü tamamladık ama aslında yeni de başlıyoruz. Bizim telaffuzumuzda Kah bölgesini gezmeye başladık. Küçük bir detay vermem gerekirse burası Gürcülerin 6. yüzyıla kadar Gürcülerin yaşadığı bir bölgeydi arkadaşlar. Sonra Şirvanşahlar döneminde Şirvanşahlar kontrolüyle Azerbaycan'a geçiyor. 11. yüzyıldan itibaren de söyleyebilirim ki Anadolu Selçukluların kontrolüne giriyor. Ve dolayısıyla önemli bir tarihi bölge olarak nitelendirebiliriz bu bölgeyi. Hem Gürcüler için hem Azerbaycanlılar için hem de Oğuz Türkleri için bu kategoriye dahil edebiliriz. 11. yüzyıldaysa Selçukluların Kafkasya'ya ilerlemesiyle bu bölge Türk İslam kültürünün etkisi altına girdi. Büyük Selçuklu Devleti Gürcistan'a seferler düzenledi ve Kağ da bu seferlerden etkilendi. Haliyle bu dönemde bölgeye Oğuz boyları yerleşti ve Türk nüfusu artmaya başladı. Ancak bölgedeki yerel Hristiyan topluluklar Gürcü Krallığı'nın desteğiyle varlıklarını sürdürüyordu. Özellikle 12. yüzyılın sonlarında Gürcü Kraliçesi Tamara, Kafkasya'daki birçok bölgeyi Gürcü Krallığı'na bağladı. Böylece Kağ ve çevresi Gürcü kültürünün ve Ortodoks Hristiyanlığının etkisine girdi. Bu dönemde zaman içerisinde Gürcü kiliseleri inşa edildi ve bölgede Gürcü Hristiyan nüfusu artmaya başladı. Ancak tüm bu süreçlerin sonunda topraklarını genişleten Osmanlı da 16. yüzyıldan itibaren Kafkasya için mücadele etmeye başlamıştı. Osmanlılar 1578'de Gürcistan ve Azerbaycan topraklarının büyük bir kısmını ele geçirdi. Fakat 17. yüzyılda Safeviler bölgeyi geri aldı ve Osmanlı-Safevi savaşları nedeniyle halk büyük zararlar gördü. Tarihler 1813'ü gösterdiğinde ise bölge Gülistan Anlaşması'yla Rus İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Böylece Ruslar Gürcüleri ve Ermenileri bölgeye yerleştirerek Hristiyan nüfusunu arttırmaya çalıştı. Ayrıca Alban Kilisesi'nin bağımsızlığı sona erdirildi ve Ermeni Gregorian Kilisesi'ne bağlandı. Bu dönemde Alban kiliselerinin dışında birçok kilise inşa edildi ve Hristiyan misyonerlik faaliyetleri yoğunlaştı. Dolayısıyla bu durum Müslüman göçünü de beraberinde getirdi. Bölgedeki Müslüman nüfus özellikle Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kaldı. Sovyet döneminde dini baskılar artmıştı. Hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için zorlu dönemler yaşandı. Hatta kiliseler bile kapatıldı. Fakat yaşanan tüm bu savaşlar, kontrolün sürekli başka bir devlete geçmesi ve değişen rejimler bölgeyi kozmopolit bir hale getirdi. Bu coğrafyada günümüzde hala Alban kökenli bir Hristiyan topluluk olan Udinler yaşamaya devam ediyor. Bunun dışında Dağıstan kökenli Sünni Müslüman bir halk olan Avarlar, Kafkasya'nın yerli halklarından biri olan Lezgiler, Gürcüler ve Ruslar da burada yaşıyor. Kağ'a geldiğiniz zaman bence muhakkak içeri pazarı görmeniz lazım. Ama burayı gezmek için doğru zamanın yaz olduğuna inanıyorum. Her ne kadar biz şanslı olsak ve güneşli bir hava olsa da gerçekten burayı görmek istediğiniz zaman yaz sezonu olmalı. O trene bindiğinizde, geldiğinizde buradaki yeşilliği görmeniz lazım. Buradaki çayların o şarıl şarıl aktığı, yani o suların şarıl şarıl aktığı dönemde görürseniz çok daha verimli bir şey, tatil yaşayacağınızı düşünüyorum. Mesela biz Balaken'den indik. Balaken'den Kah tarafına gelmek yaklaşık 1 saat sürüyor. Dilerseniz siz tren yolculuğu üzerinden direkt Kah ya da Şekit'e de inebilirsiniz. Açıkçası ben buraları öneriyorum. Ama biz hududu görmek için tercihimiz Balaken'di. Fakat gerçekten buradaki tren yolculuğundan keyif almak istiyorsanız ve aynı zamanda şehirleri daha güzel gezmek istiyorsanız Kah ve Şeki özelini listenizin başına almanız gerekiyor. Kah'ta da gezebileceğiniz en güzel yerlerden birisi İçeri Pazar arkadaşlar. İçeri Pazarı gelip burayı görmeden gitmeyin derim. Gerçeği söylemek gerekirse bizim vaktimiz sınırlı olduğu için maalesef Şeki'yi göremedik.
Çünkü gece kalkacak olan trenle Bakü'ye döneceğimiz ve sonrasında Gence hızlı trenine aktarma yapacağımız için Zagatala'ya dönüş yaptık. Kafkasya'nın en güzel rayonlarından birisindeyiz. Zagatala'dayız arkadaşlar. Tren yolculuğumuz devam ediyor. 72 saat boyunca Azerbaycan'ı gezmeye devam ediyoruz. Asiman, 72 saatte Azerbaycan'ı gezmek nasıl bir deneyim? Şu an saat 5 gibi oldu. Akşam gece daha doğrusu trenimiz var. 4. şehrini gezdin. Ne düşünüyorsun? Bugün nasıl geçiyor? Öncelikle Azerbaycan Demir Yolları'na teşekkür ederiz. Lan kaç kere teşekkür edeceğim. Ya nasıl gereği? Gerek yok. Sen hissini söyle. Bak soru soruyorum. Asiman şu an 6-7 saat içerisinde, ya 7 saat az oldu da 10 saat içerisinde 4. Azerbaycan şehrini gezdin. Ne hissediyorsun? Yorgunluk var mı? Gördüğün şehirler nasıldı? İlk izlenimin ne? Bir gün içinde 4 şehir gezdik. Yani buna rağmen az da olsa yorgunluğumuz var tabii ki. Ama buna rağmen çok güzel bir deneyim oldu açıkçası. Çünkü hatta ben Azerbaycanlı olmama rağmen bu şehirlerin bazı tarihi bilgilerini bile bilmiyordum. Bu gezi sayesinde, bu deneyim sayesinde bayağı kültürel açıdan da gelişmiş hissediyorum şu anda. Çok güzel bir deneyimdi. Buradan da Eren kardeşimize bu deneyimi bana sunduğu için de Buradan çok da teşekkür Azerbaycan Demir Yolları'na bağlayacaksın herhalde. Teşekkür ederim. Sağ ol. Zagatala'da tıpkı Kah gibi Osmanlı ve Safaviler arasında el değiştiren bir şehirdi. Özellikle Malazgirt Zaferi sonrası Alparslan, Oğuz boylarının bir kısmını Kafkasya'da konumlandırmıştı. Elbette bu süreç bölgedeki Türk varlığının güçlenmesine katkı sağladı. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlılar ve Safaviler arasında Kafkasya üzerinde uzun yıllar süren bir çekişme yaşandı. Bu mücadeleden etkilenen şehirler arasında Zagatala'da vardı. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran zaferi sonrası Safaviler bölgeden çekildi. Ancak 16. yüzyıl boyunca Osmanlı ve Safaviler arasında bölgenin kontrolü sürekli el değiştiriyordu. Osmanlı İmparatorluğu, Gürcistan ve Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmını 1578'de ele geçirdi ve bölgeyi Tiflis eyaleti içinde yönetti. Hatta 1590 Ferhat Paşa Anlaşması'yla Osmanlıların bölgedeki hakimiyeti resmiyet kazandı. Ancak Safaviler 17. yüzyılda tekrar güçlenerek bölgeyi Osmanlılardan geri aldı. Zagatala, Kafkasya'nın en ilginç bölgelerinden birisi. Burası eski zamanlarda Albanya toprağı olarak da biliniyordu arkadaşlar. Ama benim daha da ilgimi çeken bir şey, Rus Çarlığı döneminden öncesi. Burası Safaviler ve Osmanlılar arasında birçok defa el değiştirmiş bölge. Kimi zaman Osmanlı kontrolü altına girmiş, kimi zamansa Safavilerin kontrolünün altına girmiş. Tabii ki ilerleyen dönemlerde Rus Çarlığı'nın kontrolü altına da giriyor. Zaten bunları videoda detaylı olarak anlatacağım. 1991'de de Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte buralar artık Azerbaycan'ın öz toprağı oluyor ve günümüze kadar da ulaşmış durumda. Bu kapının arkasında bir kilise var. Kiliseye gitmek istedik ama bu kapılar bugün kapalı, yani şansımıza seçim gününde geldik, hiçbir kapı açılmadı suratımıza. Tüm kapılar suratımıza kapandı. belediye seçimi Belediye seçimi var arkadaşlar bugün. O yüzden bugün iş günü değil Azerbaycan'da, onu da belirteyim. Bizim kısmetimize bugün denk geldi. Yarından itibaren biz zaten Gence'ye gideceğiz. Gence'de belki Gence'ye ekstradan bir farklı video bile çekeriz diye düşünüyorum. Öte yandan ilerleyen yıllarda kontrol Rusların eline geçmişti. Ruslar her ne kadar 19. yüzyılın ortalarına kadar bölgeyi askeri alan haline getirmiş olsalar da 1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulduğunda Zagatala'da bu cumhuriyetin bir parçası haline geldi. Ancak Kızıl Ordu 1920 yılında Azerbaycan'ı işgal etti. Böylece kurulan Sovyet yönetimi Zagatala'yı Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne dahil etti. Sovyet döneminde birçok baskı yaşansa da öte yandan bu bölge tarım ve sanayi merkezi haline gelmişti. Seve seve. Biz şimdi Zagatala'ya Türkiye'den geldik. Hoş geldiniz, Biz sefa getirdiniz. Konak olduk buraya. Aha. Varsayalım ki amacımız burada Katar'da binsin insanlar, Zagatala'yı geçsin. Şimdi burada yeni seferler açılıyor. Bəli. Buraya gelen Türk kardeşlerine ne önerirsin? Nereleri geçsinler? Nereler gelsinler? Bizim Pəri qalası var. Bizim Şimşəkdə sonra Kəndir qalamız var. Kəndir qala var. Ondan sonra bizim burada
yenilməz batalyon çəkilən qala divarlarımız var, qalarımız var, qala düzümüz var. Belə saydıqca bitməyən biz tarixi abidələrimiz var. Bəlkə də biz saatlarla biz burada sayarıq ki, bizim Zaqatala şəhərində həqiqətən gəzməli və görməli yerlərimiz həddən artıq çoxdur. Gelmişken aynı şekilde burada civar bölgeleri, Balekeni, Şeki'yi, oralara da gitmelerini önerirsin değil mi abi? Bəli, bəli, böyük məmnuniyyətlə, bəli, bizim Şəki qonşu rayondur, qonşu şəhərimizdir. Xan sarayı var orada, bütün dünyaya Kərvan sarayı var. Ondan sonra keçək bizim bu Balakənə. Balakən bizim Gürcüstanla həmsərhəddir. Orada da çox gözəl gəzməli, görməli tarix abidələrimiz var. Yəni həddən artıq saymaqla bitməyən tarixi abidələrimiz var. Son olarak ben sana bir şey daha sormak istiyorum. Buyur. Siz eski böyle Sovyet dönemlerinde gördünüz. Size Yani. bu soruları sorsak problem olur mu? Eskiden Yok. burada hayat nasıldı mesela? Serhat dedin ya, benim aklıma geldi. Gürcistan sınırına gelindiğinde şimdi sınır var arada, kapılar da kapalı. Eskiyle bugün arasında nasıl bir fark var? Eski ilə bugün arasında biz bugünkü gündə öz Azərbaycan müstəqilliyini qoruyur və qorumaqdadır. Biz bundan məmnunuq. Yəni uduzdan peşman olan tərəfimiz yoxdur. Yəni al günə çıxmışıq. Maşallah. Ne mutlu size abi. Vallahi. Şükürlər olsun. Şükürlər olsun. Günümüzde Zaqatala hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle önemli bir turistik bölge. Özellikle yaz ayında buraya gelmenizi öneriyorum. Bakü'den kalkan trenlerle, yataklı vagonlarla Azerbaycan'ın en kuzeybatısına gelebilirsiniz. Bana kalırsa en kısa zamanda bu rotayı deneyimlemeniz gerekiyor. Coğrafyası aynı bizim Karadeniz'e benziyor. İnsanları oldukça güzel ve sıcakkanlı. Mavi ve yeşil iç içe. Gürül gürül akan çaylar her yerde. Gerçeği söylemek gerekirse buranın ruhunuza çok iyi geleceğini düşünüyorum. Evet, videoyu bitirmeden önce size son bir vurucu bilgi vermek istiyorum. Videonun metnini yazarken Zaqatala'da kız çocuklarının sünnet edildiğini öğrendim. Öyle ki bu konu Bakü TV'ye bile haber olmuş. Afrikada və yaxın şərq ölkələrində qadınların sünnət olunduğunu bilirdik. Lakin Azərbaycanda da bu adət var. Məsələn, Zaqatalanın bəzi kəndlərində bugünə qədər qadınlar sünnət olunur. Rayonun Danaçı və Makov kəndlərində yaşayan qadınlar da bunu təsdiqləyirlər. Nətər deyim, belə tək bir ucunu götürürlər də. Bizdə avarlarda həmişə var da sünnət var. Qızlar sünnət eləyirlər. O nəsə problem yaratmır ki? Yo, heç bir problem yaratmır. Sizin qızlarınız, nəvələriniz də olur. Mənim nəvəm də sünnət olubdu, qızım da sünnət olubdu. Hassas bir konu olabileceği için bu konu hakkındaki fikirlerimi kendime saklıyorum. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sevgili arkadaşlar, 24 saati şu anda devirdik. Geçtiğimiz 24 saat boyunca 3 tane şehir gezdik ve şu an tekrar Zaqatala istasyonundan trene binerek Bakü'ye yolculuğa devam ediyoruz. Önümüzde yaklaşık 9 saatlik bir yol var. İndiğimizde Gence'ye devam edeceğiz Bakü aktarması üzerinden. Böylece son durağımız olan Gence'yi de size yarından itibaren anlatmaya başlayacağım. 72 saatlik turum Gence videolarıyla devam edecek. Bu turda beni destekleyen Azerbaycan Demiryolları'na teşekkürlerimi iletiyorum. Bir teşekkür de elbette beni buraya kadar dinlediğiniz için sizlere. Tüm bu güzellikler sizlerin bana olan desteği sayesinde oluyor. Destekleriniz sayesinde doğrusuyla yanlışıyla buralara kadar geldim. Hatalarımız olabiliyor. İnsanız sonuçta. Ama düşmeden yoluma devam ediyorum. İyi ki varsınız. Videoyu beğenmeyi ve 1 milyon yolunda kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.